Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, iyi ki geldiniz. Birlikte çok güzel, çok lezzetli tarifler oluşturacağız. O lezzetli ve çok pratik tariflerden biri de budur. Size çok harika, çok lezzetli bir tarifle geldim. Emin olun bunu herkes yapabilir. Ben hamur açmayı bilmiyorum, oklava ve merdane kullanmayı bilmiyorum diyenler içindir bu tarif. Keyifle yapacağınızı ve çok lezzetine doyamayacağınızı biliyorum. Şimdi buyurun bu lezzetli tarifimizin ve pratik tarifimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Evet, tarifimize başlarken öncelikle hamurumuzu yoğuracağız. Hamurumuzu yoğurmak için suyumuzu tabağımıza alıyoruz. Evet, 2 su bardağı suyumuzu aldık. 1 tatlı kaşığı kuru mayamızı da aldık. Çırparak mayamızın erimesini sağlayalım. Evet, iyice çırptık. Gördüğünüz gibi çırpıcımızı çıkarıyoruz sudan. Artık unumuzu dahil ediyoruz. Unumuzu eleyerek kullanıyoruz. Ben daha önceden elediğim için şu an tekrar elemedim. Bir tatlı kaşığı tuzumu da dahil ettim. Hamurumu yoğurmaya başladım. Her zaman verilen un miktarını önceden tamamını kullanmayın. Çünkü her un farklılık gösterebiliyor. Farklı yoğunlukta olabiliyor. Dolayısıyla böyle peyderpey kullanıyoruz unumuzu. Ölçüm her zaman tamdır. Ancak dediğim gibi kullandığımız unlar farklı olduğunda ben kendim aynı tarifi farklı bir unla yaptığımda görüyorum ki farklılık gösterebiliyor. Evet. Çok hafif ele yapışıyor gibi, şöyle yaptığımda biraz ele yapışıyor. Hamurumuz çok güzel oldu. Şimdi hamurumu kaldırdım. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Kaldırdım hamurumu. Evet, tabağıma 1 çorba kaşığı yağ döktüm. Her tarafını yağlıyorum. Böyle toparladım. Gördüğünüz gibi her yerini yağladım. Üzerini kapatıp yarım saat dinlendireceğim. Evet, tezgahımıza bir miktar yağ alıp kullanacağımız alanı yağlıyoruz. Hamurumuzu tezgahımıza aldık. Biraz uzattık ve rulo şeklinde bezeleri ayırmaya başladık. Evet, hemen beze yapmaya başlıyoruz. Bezelerimizi hazırlayalım. Evet, bezelerimizi hazırlıyoruz. Büyüklü küçüklü olabilir. Onu diğer büyük olanlarla tolere edebiliriz. Evet, bezelerimi hazırladım. Hiç bekletmeden bezemi tezgahıma aldım. Elimi şöyle çok az yağladım. Şöyle çok az açıyorum. Şu kadar açıyorum. Kenara alıyorum.
İşlem bu. Herkesin yapabileceği bir börek. Gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor. Gördüğünüz gibi hamurum o kadar güzel ki şöyle elimde daha kabarcıklar oluşmaya başladı. Tamamını açtıktan sonra tabağıma çok az yağ aldım. Tabağımı iyice yağladım. Açtım bezelerimi. Şöyle alıyorum. Yine üzerine bir miktar yağ döküyorum arkadaşlar. Sıvı yağ. Evet, tamamını bu şekilde tabağıma alıyorum. Ara katlarını mütemadiyen yağlıyorum. Evet, üzerini kapatıp yarım saat dinlendireceğim. Tezgahımı bir miktar yağlıyorum arkadaşlar. Evet, yağ tezgahı iyice yaydım. Bu arada belirtmeyi de unuttum. Ben hamurlarımı buzdolabında tuttum yarım saat. Evet, altılı 2 deste hazırlamıştık. İlk desteği aldım. Hamurumun üzerine de bir miktar yağ aldım. Tekrar açıyorum. Hamurum çok güzel. El yordamıyla açılabiliyor. Gördüğünüz gibi çok da güzel açılıyor. Evet, bu kadar açtığımız kafi. Hemen şöyle ucundan tutup ortaya doğru katlıyoruz. Evet, diğer ucu da hemen onun üzerine getiriyorum. Ve tekrar katlıyorum. Şöyle bölüyoruz. Hemen aldım bir tanesini. 6'ya böldüm arkadaşlar ben bu parçamı. Şöyle el yordamıyla hafif açtım. İç malzemesi olarak buna peynir ve maydanoz dahil ediyorum. Bir miktar koydum. Şöyle katlıyorum. Çevirip şu haliyle tepsime yerleştiriyorum. Evet, tüm böreklerimizi hazırladık. Tepsimize aldık. Şimdi bir yumurta sarısı ve bir çorba kaşığı sıvı yağımızı karıştırdık. Üzerine sürüyoruz. Bu arada da fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz.
Buraya kadar izlediniz ve hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız gücümüze güç katmış olur. Aynı zamanda yeni tariflerimizden de haberdar olursunuz. Yorum ve beğenileriniz de bizim için çok kıymetli. Ve bu tariflerimizi sosyal medya hesaplarınızda da paylaşırsanız hem dostlarınız faydalanır hem de bize destek olmuş olursunuz. Ben şimdiden size teşekkür ediyorum. Evet, şimdi fırına götürüyoruz. Böreğimiz fırından çıktı. Çok da güzel oldu. Altı üstü harika pişti. Şöyle çıtır çıtır. Gördüğünüz gibi çok da lezzetli, çok da kolay bir börek. Evet, yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.